Doğu Akdeniz ve Ege'de hukuksuz adımlar atarak Türkiye'yi oyun dışı bırakmak isteyen ve sürekli ortamı geren Yunanistan'ın alçaklıkları bitmek bilmiyor. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, savaş tehdidi hissedilirse Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin gereğinin yapılacağını açıkladı. Adaları silahlandırarak Türkiye'ye karşı büyük bir tehdit oluşturan Yunanistan tarafı Türkiye'nin diyalog için olumlu adımlarına karşı küstahça hareketlerle cevap veriyor. Türkiye'nin diyalog kurmak için yaptığı olumlu adımın ilk gününde Yunan Cumhurbaşkanı, askeri varlığın bulunmasının yasak olduğu Meis adasına askeri helikopterle gelerek kutlama yaptı. Yunan Cumhurbaşkanı yaptığı bu hareketle Türkiye'yi kışkırtırken, skandal açıklamalarda da bulundu. Ortamı germek için elinden gelen her şeyi yapan Yunanlılar, Türkiye sınırına yakın bir köye dev bir haç dikti. Alçaklıkta sınır tanımayan Yunanlılar son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve ağır hakaretlerde bulundu. Yaşanan bu alçak olaydan sonra Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine sert tepki gösterildi. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde uluslararası hukuk nezdinde haklı olduğunu vurguladı. Yaycı, Türkiye'nin Montreux'e sadık olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde, sözleşmedeki maddeler uygulanırsa Boğaz'dan ticari gemileri gündüz geçirebiliriz. Türkiye kendini yakın savaş tehdidi altında hissedebilir. Böyle olunca, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 2. ve 6. maddesi var. Bu maddelere göre, ticaret gemileri, gündüz geçiş yapmak durumundalar. Kılavuzluk, zorunlu kılınabilir. Geçişi Türkiye'nin göstereceği geçiş rotalarından yapmak durumunda kalırlar. Yunanistan'ın turizmden sonra ikinci büyük gelir kaynağı deniz taşımacılığıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birinci gelir kaynağı deniz taşımacılığı. Türk boğazlarından senede 45-50 gemi geçiyor, bunların büyük çoğunluğu Yunan ile Rum bandrollü gemiler. Türkiye geçişleri yavaşlatabilir, bekletebilir. Kılavuz aldırmayı söyler, rotaları belirler dedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukukla var olan haklarını istediğini belirten Yaycı, Avrupa Birliği 24-25 Eylül'deki toplantıdan sonra ekonomik yaptırım uygulamaya kalkarsa Türkiye'de bunları masaya koymalıdır. Ayrıca, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin savaş gemileri için 20 ve 21. madde devreye girer. Türkiye, savaşa yakın hissettiği tarafların gemilerine boğazları kapatabilir, geçişi önleyebilir dedi.